Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere oldukça lezzetli ağlayan pasta tarifim var. Kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir pasta tarifi. İsterseniz sizleri bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. Öncelikle kek hamurumu hazırlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurta ve 1 su bardağı şekerimi alıp beyazlaşıp köpürünceye kadar iyice çırpıyorum. Güzel kabaran bir kek yapmanın püf noktalarından bir tanesi de yumurta ve şekerin çok güzel bir şekilde çırpılmasıdır. Yani yumurta ve şekeri çırparken içerisindeki şekerlerin tamamen erimesi gerekiyor. Tamamen eridikten sonra kremamsı bir kıvama geliyor. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı sütümü ekliyorum. Bir miktar daha çırpıyorum. Bir paket şekerli vanilya, 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı kakaomu içerisine ekliyorum. Biraz daha karıştırıyorum ve unumu eklemeye başlayacağım. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Kullandığım su bardağı ölçümde 200 mililitrelik, herkesin evinde bulunan standart su bardaklarından. Unumu da ekledim arkadaşlar ve çırpıcımın en kısık ayarında çok yavaş bir şekilde çırpıyorum. Çünkü yumurtanın havasını kaçırmamamız gerekiyor. Yumurtanın havasını kaçırdığınızda kekiniz güzel kabarmaz. Kek hamurumu hazırladım. Kıvamı da bu şekilde. Artık kek hamurumu kalıbıma döküyorum. Bunun için kelepçeli kalıp kullandım. 18 santim ve 28 santim kalıbımın ölçüsü. Kek hamurumu içerisine döküyorum. Bu arada kalıbımın altına yağlı kağıt serdim. Tezgahı birkaç kez vurup hava kabarcıklarını çıkartıyorum ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınımda yaklaşık 35-40 dakika içerisinde pişirdim. Kekimi soğuttum. Kekim soğuduktan sonra etrafına kelepçeyi çıkarttım. Üzerinde biraz kabarıklık vardı. Bu kabarıklığı keserek alıyorum ve düzeltiyorum kekimi. Bu arada kürdan testi yaparak kekinizin pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Kürdanınız temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Kekimi ters çeviriyorum ve arkasındaki yağlı kağıdı çıkartıyorum. Kekimi bu şekilde bırakıyorum ve etrafına kelepçeli kalıbımı geçiriyorum. Bu şekilde bir kalıbınız yoksa herhangi bir kalıpta da borcamda da hazırlayabilirsiniz. Krem şantisini hazırlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 1 paket krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütümü alıp iyice çırpıyorum. Koyulaşıncaya kadar çırpmaya devam ediyorum. Krem şantiyi çırparken soğuk süt kullanmanız çok önemli arkadaşlar. Eğer soğuk süt kullanırsanız kıvam alması daha kolay olacaktır. Bu arada 1 paket krem şanti 75 gram. Gördüğünüz gibi krem şantimi çırptım. Kıvam çok güzel oldu. Krem şantimi kekimin üzerine bu şekilde koyarak her yerine eşit miktarda dağıtacağım. Bu arada kekimi çok yumuşak olduğu için süt ile ıslatmadım. Ama isterseniz daha da yumuşak olması için süt ile ıslatabilirsiniz. Krem şantimin tamamını koydum ve üzerine spatula ile düzelterek her yerine eşit miktarda yayıyorum. Bu arada sizler de tarifimi izlerken beni nereden takip ettiğinizi yorum kısmına belirtebilirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Pastamın ikinci aşamasını da tamamladım ve buzdolabıma koyuyorum. Buzdolabımda çikolata sosumu hazırlayana kadar bekletiyorum. Çikolata sosu için tenceremin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu nişasta, 1 yemek kaşığı dolusu kakao, 2-3 yemek kaşığı kadar şekerimi alıyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Öncelikle kuru malzemelerinizi karıştırıp pişirdiğinizde daha pürüzsüz bir kıvamda oluyor. İçerisine 250 milim sütümü ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. Daha sonra ocağıma alıyorum. Ocağımda kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum.
Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha ocağımda tutup koyulaşmasını bekliyorum. Koyulaştıktan sonra ocağımdan aldım. İçerisine 1 çay kaşığı dolusu tereyağımı ekledim. 1 tatlı kaşığı dolusu da sürme çikolatamı ekliyorum. Kahvaltılık çikolata. Eriyene kadar güzel bir şekilde karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çikolata sosumu hazırladım. Krem şantinin üzerine dökeceğimiz için çikolata sosunu iyice soğutmamız gerekiyor. Soğuması için bir kenara alıyorum. Bu arada çikolata sosunu soğuturken de ara ara karıştırın ki kabuk bağlamasın. Çikolata sosum soğuduktan sonra pastamın üzerine gezdiriyorum. Bu şekilde gezdirerek dökerseniz kendiliğinden her yerine eşit miktarda dağılıyor arkadaşlar. Kenar kısımlarında biraz açıklık kalmıştı. Onu da spatula ile tamamlıyorum. Pastamı hazırladım, buzdolabıma koyuyorum ve en az 10 dakika bekletiyorum. Sadece çikolata sosum biraz soğusun, biraz kıvam alsın diye 10-15 dakika beklettim ve buzdolabından çıkarttım. Artık etrafındaki kelepçeyi çıkartacağım. Bunun için de kenarlarını bir bıçak yardımıyla çiziyorum. Bu şekilde çizmezseniz üzerinde dağılmalar olabiliyor. Yani çok kolay bir şekilde çıkmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dikkatli bir şekilde kelepçemi etrafından çıkartıyorum. Pastamı dilimleme aşamasına geçiyorum. Toplamda 12 dilim olacak şekilde pastamı dilimledim. Ama bu pasta 24 kişiye yetecek kadar var arkadaşlar. Yani ben biraz dilimlerimi büyük tuttum. Eğer dilimlerinizi küçültürseniz 24 kişiye kadar yetebiliyor. Bu arada pastamı her dilimlediğimde bıçağımda bir peçeteyle siliyorum. Bu şekilde yaptığımızda arasındaki malzemelerin birbirine karışmasını önlemiş olursunuz. Pastamı dilimledikten sonra süsleme aşamasına geçiyorum. Bunun için de çikolata parçacıkları kullandım. Pastamın her yerine çikolata parçacıkları serpiyorum. Pastanızı süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. O kadar lezzetli ve kıvamı o kadar güzel oldu ki sizler de çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sizlere bir dilim alıp iç kısmının görüntüsünü de göstermek istiyorum. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde. Kıvamına da birlikte bakalım. Tadım testimizi de yapalım. Yumuşacık bir kıvamı var. Gerçekten lezzetli bir pasta oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Bu arada Instagram hesabımızdan da bizleri takip edebilirsiniz.